En son Karabağ Savaşı'nda büyük başarı sağlayan Türk insansız hava uçakları İHA ve SİHA muadillerine kıyasla büyük ilgi çekerken Kanada'dan dün gece yarısından sonra yapılan açıklama ile Türk İHA ve SİHA'larına parça tedariki sağlayan Kanadalı şirketlerin ambargo uygulayacağı açıklandı. Habertürk yazarı Çetin Erçetin'in haberine göre ABD ve Kanada'daki Ermeni lobisinin son 3 aydan bu yana Kanada Dışişleri Bakanlığı ile 6 Savunma Bakanlığı ile 4 görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Kanadalı yetkililer Ermeni lobisinin çok baskın olduğuna dikkat çekti. Kanada son Karabağ Savaşı'nda kullanılan askeri teknolojilerin özellikle savaş sırasında tedariki geçici olarak dondurulan insansız hava araçları için kullanılan parçaların Türkiye'ye temini durdurdu. Dün Dışişleri Bakanı Mark Garneau Dağlık Karabağ'da Kanada teçhizatının kullanıldığına dair inandırıcı kanıtlar bulan Savunma Bakanlığı ile yapılan detaylı bir soruşturma sonucunda alındığını vurgulayarak nihai kararı açıkladı. Türk yetkililer İHA ve SİHA'ların Karabağ'da kullanıldığını ve Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğin devam edeceğini en üst seviyede açıklamışlardı. Azerbaycan ile Karabağ Savaşı sırasında Kanada'ya baskı uygulayan Ermeni lobisi savaş sonrası süreçte de bu baskıyı devam ettirdi ve bu sonucunda Dışişleri Bakanı'nın açıklama yaptığı ifade edildi. Soruşturma savaş sırasında Kanadalı silah kontrol gruplarından biri olan Project Plus Ares'in Karabağ'a karşı kullanılan insansız hava araçlarının Kanadalı bir şirket olan L3 Harris Wescom tarafından üretilen hedefleme ve atış sistemleriyle donatıldığını bildirmesiyle başladı. Burada dikkat çeken nokta ise Project Plus Ares'in 12 kişiden oluşan yönetim kurulunda 4 asil üyenin Ermeni kökenli olması. Diğer bir ifadeyle Ermeniler lobi faaliyetlerini sadece siyaset üzerinde değil aynı zamanda sivil. Kanada Dışişleri Bakanı Mark Garneau dün gece yarısından sonra bir açıklama yaparak Kanada'nın NATO müttefiki Türkiye'ye artık askeri malzeme ve teknoloji satmayacağını bildirdi. Garneau e-posta üzerinden yaptığı açıklamada Kanada'nın Türkiye'ye ithal ettiği teknolojinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlara ulaşıldığı bu gözden geçirmenin ardından 2020 sonbaharında durdurulan izinlerin iptal edildiğini açıklıyorum. Bu kullanım Kanada'nın dış politikasıyla da Türkiye'nin verdiği kullanım güvencesiyle de uyuşmuyor, dedi.